Şimdi bizim problemimiz şuydu, hatırlayacak olursak. Sistemi açıyorum ve bütün statik dosyaların olmadığını söylüyor. Birinci yapmam gereken şey şu. İlk önce statik dosyaları yayınlayabilmek için, yani kullanabilmek için muhakkak load static files demem lazım ama bunlara bakabilmek için şuradaki linke tıklıyorum. Buradaki linke tıklayınca how to kısmında static files kısmı var. Birincisi diyor ki static verilin eğer diyor ismi buysa diyor böyle olmalı diyor. Bakalım ayarlarımda bu var mı? Var. Static URL kısmı doğru. İkincisi diyor senin diyor bu storage'a ulaşabilmek için load static demen lazım diyor. Nerede diyeceksin? Herhangi bir statik dosyayı çalıştıracağın yerde. Yani mesela head'in içerisinde bir tane var. Ne vardı? Bootstrap min.css var. O yüzden bunu alıyorum. Yani load static diye yazmam lazım. Head'i açıyorum. Eğer şuradaki dosya statiği çalıştıracaksan, yani buradaki statiği istiyorsan, getirmeyi istiyorsan muhakkak en başa kafadan load static diye yazman lazım. Yani şuraya. Bu load static deyince statik dosyaları yükle anlamına geliyor. Statik dosyaları yükleyebileyim ama nereden? Bu sefer de URL'e benzer bir yazım tarzı kullanmam lazım. Şunu kopyalıyorum, alt aşağıya alıyorum göstermek için ve buradakilerin hepsini siliyorum. Ve diyorum ki yüzde ve yüzde ile birlikte süslü parantezi kapatıyorum ve içerisine statik diye yazıyorum. Statik diye yazdıktan sonra da boşluk dosyamın ismini yazmam lazım. Çift tırnak çalışıyor mu? Ben burada tek tırnak kullanıyorum çift tırnak içerisinde. O yüzden tek tırnaklarımı açtım. Burası statik klasörünü kullan demek. Statik klasörümün ismi neydi? Statikti. Zaten ben buraya kadar yazmış oluyorum. O yüzden bundan sonrasını yazacağım. Yani css/ daha sonra da bootstrap.css diye yazacağım. Yani statik diye başına yazmama gerek yok. Tamam? Sadece yazacağım şey bu. Hepsi için böyle mi yapacağız? Hepsi için böyle yapacağız. Ama sadece load static'i bir kere yüklüyoruz. Yani hangi HTML dosyasındaysa orada. O yüzden zaten 2 tane HTML dosyamız var. Yani şöyle 2 tane HTML'imiz var. Head var, footer var. O ikisini o yüzden ayrı tutuyorum. Bunu yaptık. Ondan sonra bunu aldım. Footer için de yapmam lazım. Footer scripts'e geldim. Ve yukarısına load static'i ekliyorum. Ve burada da şurada şu kısmı böyle seçebilirim. Seçtikten sonra da yine aynı şekilde replace diyebilirim. Replace in files dememe gerek yok. Neyse, elle yazayım ya. Neydi? Static. Tek tırnak açtım. Daha sonra şunu aşağıya doğru alacağım. Çünkü hepsi için lazım. Şuraya kadar. Ve buraya kadar da lazım. Daha sonra da bunları alacağım ve bunun içerisine koyacağım. Yani JavaScript klasörünün içerisinde şu dosyalar demiş oldum. Yani başındaki statik yazısını artık yazmama gerek yok. Yapın bunları, bekliyorum sizi. Şuradan da şunu açayım. Bir burası var. Burasını yazın. Burasını yazdıktan sonra diğer tarafı da açacağım. Bekleyin diyen var mı? Şöyle sorayım o zaman. Yazdım demeyin de bekleyin diyen var mı? Sorun bu olsun. Bekleyin hocam. Bir saniye demiş. Tamam. Hocam head'de diğer ilk link silik değil mi? Tabii. Sadece bir tane var. O da statik. Load static ile birlikte çağırdığım statik var. Ben sadece hani görün diye o kısmı bırakmıştım biraz önce. İrfan ne yazdın ya? Panik olsun. Tamamdır. Şimdi head'i de tekrar check etmeniz için açıyorum. Head'de sadece link ile birlikte verdiğimiz CSS dosyası var. Şunu da bir alta alayım şöyle. Hatta buraya static diye yazalım. Görün diye. Sadece bunun içerisine yazmıştık. Sonunda da bu arada biraz küçülteyim fontu. 20 yapayım ki en azından yan tarafları daha rahat görün. Evet. Sonunda da böyle yazmıştık. Tamam. Bunu yazdık.
Eğer her şey yolundaysa çalışacak diye ümit ediyorum. O yüzden siteyi tekrar açtım. Ve sayfayı yeniledim. Yine bir şey çalışmadı. Kahretsin. Geliyorum bakalım ne eksikmiş. Bunları yaptık. Ödevimizi tamamladık. Sonra diyor ki altta da bu klasörleri eklemen lazım diyor. Hangi klasörleri kullanıyorsan. Biz kaç tane klasör kullanıyoruz? Burada diyor ki 2 tane var. Mesela varın altında, W'nin altında statik var. Bir de kendi klasörün altında statik varmış. Bu bir tuple veyahut da listeymiş. Ve liste olduğu için de kaç tane klasör var burada eklediği? Bir tane. Siz bu arada benim ekranımı görüyor musunuz? Şu an görüyorum. Tamam. Kaç tane klasör var şu anda burada? Bir tane. 2 tane var. Bir tane. Tabii kafanız karışmasın. Virgülle birlikte bakın. Ondan sonra birinci klasör bu, ikinci klasör bu. Adam 2 tane klasör kullanmış. Biz bir tane. Biz bir tane kullanacağız. Yine bunu aldım, kopyaladım. Ondan sonra settings.py'nin içerisine geldim. Ve settings.py'nin içerisine statiğin altına koyuyorum. Aynı alanlarda olsunlar diye. Yapıştırdım. Ama ben bir tane kullandığım için sadece bunu kullandım. Hatırlayın yukarıda ne yapmıştık? Yukarıda şöyle yapmıştık. OS Path Join, Bezier'da templates ekle. Yani aynı yapının içerisine templates ekle. Dikkatli bakacak olursanız bu da yine aynı şekilde söylemiş. OSPath.join, Bezier'a statiği ekle. Benim burada statik diye bir klasöre ihtiyacım varmış. Yaştan ekran görünmüyor galiba. Görünüyor mu? Görünüyor mu ekran? Görünüyor ama biraz geç geliyor hocam. Öyle mi? Şu an mesela hala yazıyorsunuz. Gözüküyor, tamam şimdi güzel. Evet. Çok enteresan. Biraz geç geliyormuş ekran. Tamam. Statik klasörü, templates klasörüyle aynı hizada. Yani buradaki bir önceki yapıya çok benzer bir yapı. Statik klasörünü de bu şekilde aldın diyor. Bakalım eğer bunu da tamamladıysak ödevlerimizi tamamladık gibi gözüküyor. O yüzden de geldim ve sayfamı yeniliyorum. Ve sayfam geldi. Dehşet. Buradan bir dehşet yükseldi. Tamam. Size yorumlar kısmında bekliyorum. Herkes yapsın. Footer tekrar açabilir miyiz JS için demiş Hamit. Tamam. Footer açıyorum. Footer scripts.html açıyorum bu arada. Ben biraz karıştırdım demiş. Adım adım gidelim. Hem de dosyayı tekrar hatırlatayım. Bakın olayın özü şu. Ben hep dokümandan gitmeye çalışıyorum. O yüzden dokümanı yakalamayı öğrenmeniz lazım. Tamam. Özge onu da açacağım. Dokümandan nasıl yakaladığımı da görün ki ben olmayınca, hocanız yanınızda yokken bu işi nasıl yaparsınız? Adresinizi biliyoruz artık hocam. Adresimizi de biliyorsunuz. Peki. Fiziksel olarak gelen insanlar var ama biraz önce verdiğim bilgiye göre hatırlayacak olursanız ofiste çok duran birisi değilim. O yüzden beni bulamama ihtimalin %99. Ben okeyim demiş Hamit. Tamam. Head'e geliyorum tekrar. Head'e geldikten sonra sadece burada load static deyip ondan sonra altta da bir tane benim statik dosyam var. Bootstrap'in CSS dosyasını yükledim. Bu kadar burada yaptığım işlem. Settings'e geliyorum. Settings'e geldikten sonra ilk önce bu şeyi açın, linki açın. Bu link bir kenarda dursun çünkü bunun üzerinden gittim. Tekrar açtım bu linki. Link buradaydı. En başa geliyorum. Diyor ki Settings'e diyor bu klasörüm var mı? Kontrol ediyorum. Settings'e geldim. Böyle bir ayarım var mı? Varmış. Buraya geçtim. Birincisini geçtim. Ondan sonra senin statik olarak ekleyeceklerinde load static tip bunları ekledin mi? Footer'da ekledim, head'de ekledim. Bu da okey. Ondan sonra devam ediyorum. Diyor ki bunu ekle diyor. Bunu da geldim. Şuradaki statiğin altına yapıştırdım. Yapıştırınca iki tane klasör yapıştı aslında. Birinci klasör Bezier'ın altındaki statik. İkincisi varın altında, W'nin altında statik klasörü. Benim böyle bir klasörüm yok. Benim sadece statik klasörüm var. O yüzden bunu sildim. Bir tane klasöre ihtiyacım var benim şu anda zaten. Böylelikle 2 tane klasörü de burada tuttum. Ve şurayı da tekrar açayım. Herkes bunu yaptıysa şu anda zaten çalışacaktır. Yaptıysanız sayfanızı yenileyin ve çalışacaktır arkadaşlar statik dosyalarınız. Bu arada buraya kadar yaptıklarımı ben yine commit edeyim. Terminalime geldim ve terminalime geldikten sonra git status diyorum. Değişenler nelermiş? Bu kadar dosyan değişmiş diyor. Git add nokta, git commit, -m, static files edit. Son olarak tekrar Footer'a bakabilir miyiz hocam demiş İrfan. Tamam. Kim demiş? İrfan demiş. Tamam. Static files edit and was changed.
Yaptığım bütün değişiklikleri de zaten şu anda pushladım. Ondan sonra footer scripts.html dosyasını açıyorum. Footer HTML'i değiştirmediler hiç bilmiyorum. Umarım değiştirmemişlerdir. Footer'ın içerisinde bir şey yok zaten ya. Footer.html'in içerisinde var da yani bunlar bizim için önemli şeyler değil. Footer scripts.html'e gelmeleri lazım. Şuna. Şuradan da şeyi açayım. Son olarak tekrar footer'a bakabilir miyiz hocam? Statiklerde problem var, hata alıyorum. Şuradaki slash'larla ilgili hatanız olabilir. Bakın şunu yazmamış olmanız lazım. Büyük bir ihtimalle böyle yazmışsındır. Başında slash olmayacak. Sadece JS slash olacak. İşaretlemeyi de yanlış yapmış olabilirsiniz tabii ki. O yüzden ekranımı açtım, bekliyorum. Aynı zamanda bunları zaten şeyde ekledim. Neydi? GitHub'a da ekledim. Pull edebilirsiniz. Hı? Pull edebilirsiniz. Evet, ister pull et, istersen sadece o kısmını al. Mesela footer scripts'i yazamadın mı? Git o kısmı al, ondan sonra kapat olayı. Vakit kaybetmeyelim o zaman, ben direkt pull yapayım. Yapabilirsin veyahut da yani şu anda pull yaparsan commitlerinle ilgili sıkıntı olabilir. Sadece onu download edip tekrar yükleyebilirsin. O daha hızlı olabilir gibi gözüküyor. Şimdi bakalım sayfama ve burası çalışıyor. Content kısmım var. Benim bir de navigation'a ihtiyacım vardı. Navigation'ım da varmış. Ana sayfada benim karusele ihtiyacım var. O yüzden ben burada index.html'e geldim. Index.html. Index.html'e geldikten sonra şuradaki content kısmına ben karusel ekleyeceğim. Karuseli nasıl eklerim? Include da ekleyebilirim diyor buradan Güven. O yüzden de geldim. Include nasıl yazılıyordu? Include diye yazılıyordu. Tırnak tırnak. Neyin altındaydı bu? Bakalım. Templates'in altında, home'un altında. Templates'in altında, home'un altında karuselmiş. Harikasınız. home/carousel.html dedim. Ve bunu kaydettim. Kaydettikten sonra sayfamı yeniledim. Ve sayfamı yeniledikten sonra burası da geldi. Harika. Bir de şu şeyi ekleyelim ya. Include diyorum. Ama bunu ekleyince burası geldi. Bir tane content oluşturayım şuraya. Container. İçerisinde row. İçerisinde de call tree, ascend tree 3 diyelim. Çarpı 4 diyelim. Böyle bir yapı oluşturayım ve bu yapının içerisinde de include diyeyim. Sonra product'ın içerisinde product.html vardı galiba. Bunu ekleyeyim. Sayfayı yenileyim. Yok muymuş? Ha, eklememişim. Şeyin içerisinde kalmış. PHP template'in içinde, product'ın içinde kalmış. Bunu sürükleyip buraya doğru bırakıyorum ve move yapıyorum. Sayfamı yeniliyorum ve bu product'larım da geldi. Şunu da mt5 diyelim. Kafayı yemiş olabilirsiniz. O yüzden bunu burada bekleteceğim zaten. Şuradayım. Şurayı da açayım. Evet. Hocam nereden taşıdınız HTML'i? HTML'i Products'ın içerisinde, PHP Templates'in içerisinde, Products'ın içerisinden taşıdım. Ve nereye attım? Product'ın içine. Evet, Product'ın içerisine attım şuradaki. Template doesn't exist. Okey. O zaman exist olsun. Beklemedeyim. Tabii ki yanlış yere taşıdınız. Gördüğünüz gibi her şeyi hazırlamıştım ama sürükle bırakla daha önce hazırladığım her şeyin de yerini tekrar değiştiriyoruz. Çünkü 4 tane kart var değil mi hocam? 4 tane kart var. Biraz önce ben bu kartları ne kadar hızlı ekledim gördünüz mü? He, ben de onu soracaktım. Dördünü aynı anda yazdım. Dördünü aynı anda yazdım. Multi-cursor kullandım. Nasıl oldu? Multi-cursor araştırıyorsun. Tamam. Tamam. Multi-cursor... Varsayılanı alt tuşuna basarak mouse'la tıklayarak açabilirsiniz. Evet, altta birlikte mouse'u tıklayarak yaptım ama multi-cursor'ı kesinlikle öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Şuraya multi-cursor böyle mi yazıyordu ya? Cursor, evet. Aynen. Buraya açıklama olarak yazayım, dursun. Tamam. Multi-cursor özelliğini kesinlikle öğrenin. Bu bizim bilmemiz gereken bir şey. Multi-cursor acayip zaman kazandırıyor bize. Tamam. Artık ana sayfamı
dikkatli bakacak olursak şuradan da bakalım. Bayağı bir hazırladık. Ana sayfayı hazırladık ve burada artık imajlarım var. Ondan sonra imajların altında belki sepete ekle veyahut da işte incele gibi şeyler var. Ve altta da ürün özellikleri kısmında tişörtün, berenin, çantanın özellikleri, erkekle ilgili ürünlerin, kadınla ilgili ürünlerin ve bilmem ne bunların özelliği var. Bir şey soracağım. Şu anda bu Bootstrap min.css gerçekten Bootstrap'in standart Bootstrap dosyası mı? Standart değil galiba. Standart değiştirilmiş olabilir. Bunu anlayamak için komponentleri karşılaştırmak lazım. Farklılık var mı orijinalinde? Burada Bootstrap'in kendi dosyası gibi gözüküyor. Bootstrap min.css'e geliyorum. Min CSS. Ondan sonra Bootstrap 4.3.1 kullanılmış. Bootstrap 4.3.1 kullanılmış. Ondan sonra GitHub'ın içerisinde var. Hiçbir şey demiyor. Ama aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu bir temadan aldım. Temayı da göstereyim. Şurada bir yerlerdedir. Nerede? Allah Allah. Hah. Şurası. Buradan aldım. Buradaki download butonuna bastıktan sonra efendim? Bu siteyi daha önce gösterdiniz. Evet. Buradaki herhangi bir yapıyı alabilirsiniz. Dark'ı veyahut da Flat'ı bilmem neyi. Ben buradan şeyi aldım. Sandstone'u aldım. Buradan sadece download butonuna basıp min dosyasını aldım. Aslında bunu yapmamam lazım. Çünkü eğer ben böyle bir production yapacaksam, ürün yapacaksam SCSS kullanırım. Burada variables var ve Bootswitch'in kendi dosyası var. Aslında gidip renkleri falan değiştirmiş. Bu iki dosyayı alıp ondan sonra bunları ekleyip SCSS üzerinden compile etmek daha mantıklı. Ama şu anda min dosyasını alıp olayı direkt kapattım ben. Bu da aklınızda olsun. Sketch'i çok yoğun kullandım. Efendim? Orada sketch'i vardı iki yanında, o çok iyi. Bakalım. Diyor ki arkadaşımız burada sketch'i var diyor. Çok güzel diyor. Buradan preview'una basıp ondan sonra sketch'inin nasıl olduğunu buradan görebilirsiniz. Çok tatlıymış gerçekten de. Böylelikle el yazısı şeklinde bir site yapmak isterseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz. Aynen. Şimdi olayımıza devam edelim. Basitten gidelim arkadaşlar. İlk önce şöyle bir hakkımızda sayfası falan filan diye bir şey yapalım. Ve şu hakkımızda sayfası ile ilgili işlemleri biz CRUD'la birlikte yapalım. Yani ne demek istiyorum? Hakkımızda diye bir sayfa olsun ve bu sayfayı biz bir şekilde ekleyip düzenleyebilelim ve admin sayfamız olsun. Bu admin'in içerisinden bunları yapabilelim. Daha sonra. Ama ilk önce normal admin'in içerisinden yapalım. Yani Django'nun admin içerisinden yapalım. Daha sonra kendi CRUD operatörlerimizi oluşturalım. Yani create, update kısımlarını biz kendi view'larımızda yapalım. Peki nasıl yapacağız? Page'leri. Nasıl oluşturacağız? Page'leri derken Yani hakkımızda sayfasını nasıl oluşturacağız? hakkımızda HTML oluşturacağız. Hakkımızda HTML oluşturmayacağız. Onu çağır. Dinamik yapacağız bundan sonra. O yüzden de bunu yapabilmek için muhakkak bir database'in içerisinde model'ımızın olması gerekiyor. Page diye bir model oluşturduk ya, application oluşturduk ya, o application içerisinde page diye bir model oluşturacağız. Geliyorum ve models diye yazdığım zaman burada page'in içerisindeki models'ı buluyorum. Buradan page oluşturacağım. Ve diyeceğim ki class page neyden alacağım? Models'taki model içerisine alacağım. Okey. Şuradan da açıklama kısmına tekrar geleyim. Peki içerisinde neler olması lazım? Sizce? Bence bir kere title olması lazım. Sonra Hamit demiş ki metin olması lazım. Content diyelim ona. Content olması lazım. İletişim sayfasında ayrı mı yapacağız yoksa bunun altında Yok. ekleyeyim? Bunlar database'deki alanlar, field'lar ve biz iletişim diye bir tane sayfayı buradan oluşturabileceğiz. Otomatik olarak generate olacak. Hakkımızda sayfası yine generate olacak. Tamam mı? Basit olacak ve hemen zaten ufak ufak anlamaya başlayacaksınız biz bu işi nasıl yapıyoruz diye.
Daha önce çok dinamik yapmamıştık ama bu siteyi en baştan dinamik yapacağız arkadaşlar. Okey? Şimdi başka ne olacak? Bir tane de cover image olması lazım. O yüzden de cover image dedim. Başka ne olması lazım? Muhakkak Slack diye bir şeyin olması lazım. Sonra created at olması lazım ve updated at olması lazım. Peki bir soru. User olsun mu? Yani bunu kimin yarattığını bilmek zorunda mıyız? Bence değiliz. O yüzden bu bilgiler yeterli. Peki şimdi başlayalım. Bu title'ı yapalım. Ve Slack da bu arada bunun altında olmalı. Muhakkak bence. Slack nedir diye bir soru geldi. Slack bizim title'ımızdan üretilmiş olan URLize bilgidir, text bilgidir. Örneğin şöyle göstereyim size. Burada diyelim ki, Türkçe'yi alayım bu arada. Hakkımızda diye yazıyor. Veyahut da iletişim diye yazıyor. Şimdi evet, Berat'ın yazdığı gibi biz burada mesela hakkımızda diye yazamayız. Çünkü bu Türkçe karakteri iletiyor. Yani yönelde böyle gözükmemesi gerekiyor. Onun yerine hakkimizde diye yazıyoruz. Veyahut da iletişim içinde iletisim diye yazıyoruz. Tamam mı? Ama bunu biz yapmayacağız. Bunu bir şekilde Django'ya yaptıracağız. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Beraber bakacağız. Her zaman olduğu gibi. Tamam. Şimdi bir title'ımızı yapalım. Title ne olacak? Title nasıl olacak? Charfield olacak diyor buradan Güven. O yüzden title eşittir modelsinin içerisindeki Charfield dedim. Peki Charfield dedikten sonra burada maksimum length ne olacak? ...200 karakter olsun. Title için. Tamam. Daha sonra Slack kısmına ihtiyacımız var ama nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bunu otomatik etmesi lazım. Yani bir şekilde title'dan gidecek, bulacak. Ondan sonra da kendisi Slack oluşturacak. Ama Slack'ta da şöyle bir şey var. Unutmayın, bu bir dipnot. Sadece ilk create sırasında oluşmalıdır. Yani ilk demeyelim tabii ki burada. Create sırasında oluşmalıdır. Niye böyle bir şey söylüyorum? Niye create sırasında oluşmalıdır diyorum. Mesela hakkımızda diye yazdık. Daha sonra bizim hakkımızda diye yazmak istiyorum title'ı. Slack'ın da otomatik olarak değişmesi mantıklı değil mi? Cevaplarınızı şeyden yazın arkadaşlar. Comment alanından. Sessiz olun. Herkes görsün. Yani mesela hakkımızda yazdım title'a. Kaydettim. Daha sonradan da Slack hakkımızda oldu. Gayet normal. Ama bir şekilde hakkımızda değil de bizim hakkımızda diye yazmak istiyorum. Slack'ın da bizim hakkımızda olması gerekiyor o zaman. Doğru mu? Slack sadece create sırasında oluşmalıdır. Bu bir kural. Benim kuralım. Yani benim kuralım demeyeyim. İnternetin kuralı. Genel olarak. %99 oranında bu böyle gerçekleşmelidir. %1 ihtimalle siz bunu değiştirirsiniz. Sebebi de şu. Siz Google'a sonuçta şey diyorsunuz. Benim bir web sitem var. Hakkımızda diye bir sayfam var. İletişim diye bir sayfam var. Ondan sonra atıyorum ürün özellikleri diye bir sayfam var. Eğer Slack, bak şöyle anlatayım Berat. Yani tekrardan Charfield mı oluşturacağız? Charfield oluşturacağız ama şunu diyeceğiz. Eğer Slack oluşturulursa bir daha düzenleme dememiz lazım. Eğer bunu demezsek, Slack dinamik olursa, yani hakkımızdadan sonra bizim hakkımızda değil düzelttikten sonra Slack otomatik olarak bizim hakkımızda değil değişirse, o zaman URL yapımı sürekli değiştiği için Google'da mesela hakkımızda diye kaldıysa ve siz onu bizim hakkımızda yaparsanız hakkımızda tıkladıklarında Google içerisinden sitenize ulaşamayacaklar. Tamam? O yeni sayfayı yeniden indekslememek için değil mi? Aynen öyle. Yani daha doğrusu sayfanın Slack'ını değiştirdiğiniz zaman Google tarafında aslında sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden Slack'ı çok değiştirmeniz tavsiye edilmez. Slack bir kere olsun. O yüzden cidden düzgün yazmanız lazım. Yani bizim hakkımızda diye yazacaksanız en baştan o zaman öyle yazın. Hakkımızda yazacaksınız öyle yazın. Bu sayfa yoksa silin 404'e düşsün. İndeksleyin yeni sayfa olsun. Başka neye ihtiyacımız var? Silin deyince aklıma geldi. Status diye bir şeye daha ihtiyacımız var. Bu da burada olsun.
Şimdi Slack'ı sonradan yapalım. Slack şimdilik olmasın, hem de biraz update yapalım. Content kısmımız var. Content kısmı içinde modernizasyon içerisinde neyi yapmamız lazım? Text field olması lazım. Cover image. Cover image. Şimdi cover image'dan emin değilim. Yani text field'la char field arasındaki fark tam olarak yani şey mi? Birinde maksimum karakteri belirliyoruz. Şimdi sınır yok mu? sonuçta database özelliklerini hatırlayacak olursanız database'in içerisinde integer tutabiliyoruz. Ondan sonra float tutabiliyoruz. Char tutabiliyoruz. Aynı zamanda bir de text field diye bir şey tutabiliriz. Text field unlimited bir text olarak açıyor. Ondan sonra ama aynı zamanda biz mesela bunu istemediğimiz zamanlarda char field tutuyoruz. Yani limitli bir şey istiyorsak char field, unlimited istiyorsak text field olarak tutuyoruz. Text field'ı da zaten şeyden hatırla, formda da text field uzayan, büyüyen bir şey. Ama char field büyümeyen bir şey. Yani normalde oradaki kısımda zaten limitli olması gerekiyor yapının. Tamam. Hamit demiş ki image field kullanmamız lazım. Cover image için image field kullanmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Django image field dedim. Ve dokümanın içerisinden fields'lar kısmında image field'ı buldum. Image field'da bir sürü özellik varmış. Peki şöyle bakalım. Django media files diyelim. Bu sonuçta bu bir medya. Ondan sonra static files'ın içerisinde değil. Files'ın içerisinde. Burada güzelce göstermiş. Topic'in içerisinde, files'ın içerisinde göstermiş arkadaşlar. Diyor ki using files in models diyor. Burada bir tane model oluşturmuş. Modelimizin ismi neymiş? Car. Bu car'ın içerisinde name var. Name ne? Char field. Maximum length ne? 255 karakter. Ondan sonra price diye bir şey oluşturmuş. Decimal'mış. Bu bizim işimize yarayacak ileride. Ondan sonra maksimum digit özelliği neymiş? 5'miş. Decimal ne kadar? Virgülle birlikte 5 karakter olacak şekilde bir fiyat belirlemiş. Yani 2 burada var, 5 burada var, 7 değil. Toplam 5. Ondan sonra 3 tanesi sol tarafta, 2 tanesi sağ tarafta olacak şekilde. Sonra foto var. Models'ın içerisindeki image field'mış. Dehşet. Benim ihtiyacım olan şey bu. Bunu kopyaladım. Ondan sonra cover image kısmına da bunu yapıştırdım. Peki bu cars mı olacak? Ne olsun? Bence bu page'in içerisinde olacağı için page olsun. Bu upload to ismi, klasörün ismi. Hangi klasöre gönderilsin? Tamam. Çünkü bir şekilde bunları bir yere alması lazım. Nereye alsın? Page klasörüne alsın. Status var. Status neydi bizim için? Deleted veyahut da updated gibi kısımlar olacak. Yani şöyle düşünelim aslında. Biz daha önce is deleted diye bir şey kullanmıştık. Is deleted'da da true false diyorduk. Ama page için böyle bir şey olmayabilir. Page için şöyle bir şey olabilir. Bir page'in statüsleri olabilir. Mesela draft olabilir. Yani taslak olabilir. Veyahut da published olabilir. Veyahut da deleted olabilir. O yüzden aslında ben şunu yapmak istiyorum. Şurada status diye bir şey açalım. Ve bu statüste draft olsun. Sonra ne olsun? Published olsun. Başka ne olsun? Deleted olsun. Tamam. 3 tane özelliği olabilsin. Okey. Bu 3 tane özelliğinde de benim yine aynı şekilde buradaki şey gibi, char field gibi bir özelliği kullanacağım. Geldim. Models'ın içerisinde char field dedim. Char field dedikten sonra default diye bir şey ekleyebiliyorum ve buna draft diyorum. Daha sonra da choice diye bir şey ekleyebilirim ama şurada Google'da yine bulalım bunu. Ondan sonra Django char field choices dedim. Evet. Char field'in içerisinde choices diye bir şey varmış. Diyor ki year in school choices diye bir şey yapmış. Dikkatli bakacak olursanız burada yapmış. Ben bunu içinde tutmayı değil de dışında tutmayı daha çok seviyorum. Bu klasın içerisinde durursa sadece bu klasta kullanırım. Ama klasın dışında durursa başka bir yerde de kullanabilirim. O yüzden dışarıda tutacağım bunu. Daha sonra da choices kısmından da ben onu seçeceğim. Peki geldim. Bu arada şunu da şöyle yapalım.
Neydi? Ne yapmıştım? Status demiştim. Okey. Peki max length ne? Burada da yazmış mı max length? Max length'ini de 2 yazmış. Okey. Ama bizim max length'imiz kaç olsun? 1, 2, 3, 6, 8, 10 mu en uzunu? 2, 4, 6, 8, 9'muş. Kaç? 10 olsun mesela bizim için. Tamam. Bunu yaptık. Created at ve bu arada yorumlar kısmına açayım. Birileri bir şeyler yazıyor mu ya? Yok. Hiç kimse yazmıyor. Time demiş. Hamit. Ne time? Time derken Hamit. Time soru işaretinden kastın nedir Hamit? Ben anlamadım. Status için söylüyorum. Yok, o created at ve updated at için. Yok. Öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Yani statüsten kastım şu. Sonuçta ben ilk önce bunun statüsünün draft olmasını beklerim. Yani taslak olmasını beklerim. Daha sonradan da seçenekler olsun. Seçenekler kısmında da 3 tane seçeneğimiz olsun. Bunları da görelim. Zaten admin panelinde bunların ne demek olduğunu çok rahat göreceğiz. Sonra created at ve updated at vardı. Hatırlıyor musunuz? Created at ilk oluştuğu zamandı. Updated at ise her değiştiği zamandı. Ve bunları aslında Django'da otomatik olarak yapabiliyorduk. Tamam. Django'da nasıl otomatik olarak yapabileceğimiz konusunda fikri olan var mı? Daytime kullanmıyor musun? Evet, datetime field kullanıyoruz. Şunu yapalım. Eşittir. Neydi? Models'taki datetime field kullanıyoruz. Peki, burada bakın özelliklere bakacak olursanız AutoNow add var. Şu an görmüş. Aynen doğru. Dondu mu? Karşı tarafta böyle mi acaba? Yoksa bizim ağdan dolayı mı bilmiyorum. Şimdi Geldi. Tamam. Evet. Şimdi AutoNow bende de donuyor demiş Berat. Şu anda geldi galiba. Böyle donduğu zamanlarda falan söyleyin çünkü yorumlar kısmını ben genellikle açık tutmaya çalışıyorum. AutoNow ne? AutoNow add ne? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben mikrofonunu böyle kullandığım için onlar duyamıyorlar büyük ihtimalle. bunu daha önce sormuştum, söylemiştim. Tamam yaz o zaman. Hatırlıyorsan madem yaz. Hamit diyor ki AutoNow add oluşturulduğu zamandı galiba. AutoNow yok. AutoNow hayır. Tam tersi Berat. AutoNow her zaman demek. AutoNow add eklendiği zaman demek. Yani updated add AutoNow. Ondan sonra ama created add AutoNow add. Tamam. O yüzden add true dedim. Ve diğer tarafa da şuna da buna da bu şekilde diyorum. Tamam. Bunları yazdık. Bir tek Slack kaldı. Slack'da nasıl çözeceğimize bakmamız lazım. Çünkü Slack bizim için bir problem. Ama Django bu işi nasıl çözüyormuş hep beraber bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunların hepsine hep beraber bakacağız. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra başka problemlerimiz var. O yüzden Slack'ı biraz bırakıyorum. Problemlerimizin neler olduğunu da birazdan göreceksiniz. Ama bu kadarını bir update edelim. Ondan sonra bu kadarı bir migration'a girsin. Migration'a girdikten sonra bu yapı bir çalışsın. Bu yapıyı da admin içerisinden görelim. Admin içerisinden gördükten sonra buraya kadar çalışsın. Kafamız bir rahat etsin. Bakalım neler oluyor, problemlerimiz nelermiş. Çünkü her seferinde ufak ufak problemler çıkartacağım arkadaşlar. Kafayı yiyeceksiniz. Tamam. Bu arada ben bu hareketleri yapıyorum ama kayıtlarda ne olacak bilmiyorum yani. Ondan sonra kafayı yiyeceksiniz. Ama biraz da gerçekten sizin de katkınızın olması gerekiyor. O yüzden hep problemli bir şeyler bırakacağım ortada. Sizin de çünkü
araştırıp, Google'layıp bunları bulmanızı istiyorum. Hemen şu migration'ı yapmaya başlayalım. Ne yapıyorduk migration için? Make migrate diyorduk. Database'de oluşacak alanlarımız ekleniyordu. Daha sonra da migrate diyorduk. Çözücüsü hata veriyor. Evet. Choice'da hata veriyor demiş. Ne tür bir hata veriyor? Error page.cover image. Cannot use image field because flow it. O farklı bir hata. Tamam o farklı bir hata. Ondan sonra choice'da hata almıyormuşuzdur. Bakalım şimdi hatayı birlikte görelim. Ondan sonra geldim. Herkes umarım benimle terminaldedir. Ben şunu da biraz şöyle yapayım. Bu da biraz böyle olsun. Şimdi neyin içerisinde olacağız? Kaftan içerisinde olacağız. Ben kaftan içine geldim. Manage.py'yi gördüm. Python 3. Ondan sonra manage.py dedim. Sonra da ne diyecektim? Ne diyordum? Make migration. Bunu dediğim zaman bakalım ne diyor? Oo, benim aldığım hata make migration diye yazmış Berat. Süpersin. Şimdi benim aldığım hata şu. Diyor ki sen diyor cover image kullanmışsın ama diyor bunu image field olarak kullanmak istiyorsan Pillow'un yüklü olması lazım diyor. Pillow nedir? Yastık. Pillow'u aratalım. Allah Allah, bu pillow da neymiş? Ondan sonra aha da pillow deyince bunlar geldi. Ama ben Python'la ilgili olanı bulmak istiyorum. Bu ne yapıyormuş? Aslında eski ismi Pill'di. Pill Python Image Library'di. Daha sonra ismini nedense Pillow olarak değiştirdiler. Okey? Tamam. Buradan bunu görün. Sadece ne olduğunu bilin diye söylüyorum. Yani aslında imajlarla ilgili işlem yapmak istiyorsak bunun yüklü olması gerekiyormuş. O yüzden geldim. Pip. Bende pip 3'tür büyük bir ihtimalle. Sizde pip olabilir. Install Pillow diyorum. İlk harfi büyük olabilir. Ve Enter tuşuna basıyorum. Şunu da şöyle alayım. Terminali de açayım. Şu anda bunu indiriyor arkadaşlar. Bu arada cumartesi günü Virtual Environment ile ilgili konuşacağız. Şu anda bu projenin içerisinde Virtual Environment'ı kullandırtmadım ama Virtual Environment bizim için çok önemli bir olay. Öncesinde lütfen Virtual Environment'ı araştırın. Çünkü bir sürü hata yakalıyoruz. Mesela pip 3 freeze deyince şu anda ben işletim sisteminde çalıştığım için bu kadar çok şey varmış benim işletim sistemin içerisinde yüklü olan. Ama bu projemin içerisinde bu kadar şeyin olmaması gerekiyor. O yüzden de Virtual Environment kullanmak lazım. Hamit diyor ki ben bugün Virtual Environment kullandım. Tam derse girmeden önce yaptın. Helal olsun Hamit sana. Neyse ben bunu yaptığım zaman diyor ki ben bunu yükleyemiyorum sonra user ekle diyor. Sizde demeyebilir ama bende diyor. O yüzden de ben sonuna user ekliyorum. User ekleyince ekledim diyor. Pip freeze diyorum. Ve pip freeze neydi? Pip ile yüklü olan şeyleri gösterdi. Pip 3 diyorum çünkü Python 3 ile birlikte olduğu için pip 3 demem lazım. Sizde pip olabilir onun ismi. Dur. Daha dur. Ondan sonra bunu yükledik ve tekrar şu anda ne diyorduk? Python ama bende Python 3. Manage.py'ye make migrations. Biz burada belki Berat'ın yazdığı gibi yazarsak sorun çıkabilir. Make migration diye yazarsak sorun çıkabilir. Tekrar yapıyorum. Page status'te choice'da tuples olması lazım diyor. Ha bu arada şunu söylüyor. Actual value ve human readable value olması lazım diyor. Tamam. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki mesela örnek vereyim. Hatta burada yapmışlar. Şuradan göstereyim size. Year in school kısmında dikkatli bakın. Burada freshman kısmında ne var? FR var. Ondan sonra junior kısmında ne var mesela? CR var. Ondan sonra year in school choices kısmında aslında tuple oluşturmuş. Ve tuple'da da burada CR yazıyor. FR yazıyor. Ve yanında freshman yazıyor. Bu readable, human readable olan. Bu ise ne? Database'de tutulacak alan. Database'de şurada dikkatli bakacak olursanız ikili alan tutuyor. Tamam. Ama ben okurken böyle okuyorum. Yani admin panelden görürken böyle göreceğim. Database'e yazarken mesela bunun için CR yazacak Junior için. Ama ben okurken normalde admin panelinden görürken Junior diye göreceğim. Burada verdiği hata da şu. Diyor ki gerçek değeri yaz. Yanına da human readable olanı yaz ve tuple olarak kullan diyor. Benim yaptığım hata buymuş.
Ve Django bunu zorunlu tutuyormuş. Ama ben şimdilik bunları böyle yapmayacağım. Aslında bunun bir kullanım sebebi de şu. Multi-language yaptığınızda bunu muhakkak kullanmak zorundasınız. Zorundasınız yani. O yüzden de bu yapıyı kurgulayalım. Geldim. Bu bir tuple olacak diyor. Parantez içine aldım ve parantez içine aldım. Ondan sonra parantez içine aldım, parantez içine aldım, parantez içine aldım, parantez içine aldım. Birinci değer ne? Database'de tutulacak değer. İkinci değer ne? Benim göreceğim. Buna taslak diye yazabilirim. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Mesela böyle yazabilirim. Böylelikle aslında ben bütün database'de İngilizce olarak tutacağım değerlerimi. Çünkü globalde böyle tutmam lazım. Ama yapıyı kurgularken de ilk başta ben Türkçe kurgulamak istedim. O yüzden de Türkçe olarak yazabilirim. Niye ben böyle yazıyorum? Bunu sormak isteyen var mı? Niye ben bunları da İngilizce yazmadım, Türkçe yazdım? Çünkü Türk'üz. Çünkü biz bir Türk'üz. Şimdi arkadaşlar evet bunları sadece biz göreceğiz ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Multi-language yaptığımız zaman biz artık mesela Türkçeden İngilizceye çevirmek istediğimiz için birisine bunun bütün sitenin Türkçesini vereceğiz. O çat diye İngilizcesini çevirebilecek. O yüzden bunları eğer Türkçeden İngilizceye doğru çevirtmek istersek böyle yazdığımız zaman biz bir PO dosyası oluşturtabiliyoruz. Bütün Türkçe olan kelimeleri gidiyor buluyor. Bir yöntemi var. Çok karışık olduğu için şu anda anlatmıyorum. Düzgün çevirmiyor mu hocam öyle diye yazmış. Çeviriyorum. Düzgün çeviriyor mu? Kendisi translate yapmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunun amacı şu. Translate yapılmasını istediğim, daha doğrusu translate değil, çevrilmesini istediğim şeyler için yazdığım şeyleri burada tutuyorum. Daha sonra diyorum ki çevrilecek şeylerin listesini hazırla diyorum. O benim için çevrilecek şeylerin tamamını dışarı alıyor, bir liste oluşturuyor. Daha sonra çevirmene diyorum ki al bunları çevir diyebiliyorum. Manyak bir özellik. Manyak bir özellik. Şu anda bunu göstermeyeceğim. Böyle bir şeyin olduğunu bilin. Nasıl yapılacağını oraya geldiğiniz zaman ekstra anlatacağım. Yani istiyorsanız eğitimin sonunda bir gün sorarsınız, 3 ay sonra sorarsınız. Multi-language yapmak istediğinizde sorarsınız çünkü kafa karıştırıcı çok fazla olay var. Ama bu özellik efsane bir özelliktir. Yani o yüzden şu anda girmiyorum dediğim gibi o özelliğe. Django çok büyük arkadaşlar. Abo, Django çok büyük. Neyse bunu yazdıysanız devam ediyorum konuya. Ve diyorum ki bunları yazdıysanız artık buradaki hatamızı da düzeltmiş olduk. Yani human readable oldu. Tamam. Hangi human? İnsan human'ı değil. Türk human'ı burada. Nasıl kötü bir espridir bu. Neyse make migrations kısmını yapıyorum ve created model page oluştu diyor. Yani düzgün bir şekilde biz bunu oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Bunu yaptık. Daha sonra yapmamız lazım. Migrate. Bunları lütfen mesaj olarak bana iletin arkadaşlar. Hocam düşünüyorum şu an yazdım ya. Berat. Türkçeni düzelt Berat. Şahit okunuşunu yazayım dedi ama o bir de hatalı mı? Migrate. Ve migrate diyorum. Migrate deyince şu anda bir tane yaptı. Niye bir tane yaptı? Çünkü daha önce biz bütün şeyleri yapmıştık. Çalışmaları yapmıştık. Son bir şey yapalım sonra da ara verelim. Admin panelini ekleyelim artık. Admin panelini eklemek için terminaldeyken şu kullanıcımızı bir oluşturalım sonra devam edelim. O yüzden de ilk kullanıcımızı oluşturmak için ne yazıyorduk? Süper user'ımızı oluşturmak için ne yazıyorduk? Hatırlamıyorum. Guven'in dediğini de duymadım. Ondan sonra Yazayım mı hocam? Guven'in dediğini duymadım. Burada create super user varmış. Ve create super user dedim. Enter tuşuna bastım. İrfan yine Allah yardımcımız olsun. Ondan sonra Türkçe olarak yorumlamış her şeyi. hy.com. Sonra mail adresi hy@hy.com. Password. Herhangi bir password. Herhangi bir password'ün tekrarlanması. Numerik oluşturdun. Yapayım mı? Yap kardeş. Ve oluşturdu. Oluşturduktan sonra, bunu yaptıktan sonra sizi admin.py'de bekliyorum arkadaşlar. Yani admin.py'ye geldim ama hangisi? Page'in admin.py'sine. Ya Django'da kesinlikle şifreleri göremiyoruz değil mi? Hiçbir şekilde. Herhangi bir şifre.
Yani kırabilirsin, muhakkak yöntemi vardır ama hiç bakmadım öyle bir şeye. Yani muhakkak bir şeyleri kırmanın yöntemi vardır. Zaten algoritmasını orada yazıyordu hangi algoritmayı Evet. kullanacağını. Aynen, o algoritmayı sen kullanırsan muhakkak bulursun ama Secret'ın özelliği o. Secret olmadan onu yapamazsın, o yüzden Secret'ı gizle diyor. Tamam. Herkesi burada bekliyorum demiştim. Ondan sonra geldiyseniz hemen yapalım. admin.site.register diyorum. Register. Küçük harflerle hepsi. Neyi? Page'i. Ama ne yaptım? Page'i eklememişim. O yüzden yukarıya geliyorum. Nerede? From. Buradan, yani page'in altından. Neyi? Modasının içerisinde import. Neyi import edeceğim? Page'i. Page'i import ettim. Bunları da artık silebilirim. Ve page'i import ettikten sonra eğer her şey yolundaysa, burada sunucumda çalışıyorsa ki çalışıyor, çalıştırabilirim. Herkes bunu yazdı mı? Bekleyin diyen varsa bekleyin diye yazın. Çünkü 3 dakika içerisinde araya çıkacağız. 3 dakika içinde araya çıkacağız diyorum arkadaşlar. Yok hocam diye Güven yazmış. Bir de düzeltmiş. Aferin Güven. Bekleyin diyen yok galiba. Bekleyin 1, bekleyin 2, bekleyin 3, bekleyen diyen yok. O yüzden de geliyorum. Ve nereye? /admin'e. Admin dedim, enter'a bastım. hey.hey.com'da benim kullanıcı adım. Bir tane de şifre vermiştim. Ve login diyeyim dedim. Page'i gördüm. Şimdi page'i gördükten sonra bir tane page ekleyeceğim. Add page dedim. Hakkımızda dedim. Ve buraya bir şeyler yazdım. Taslak olarak kaldı. Aha da bakın burada taslak yayınlandı, silindi diyor. Gerçekten de Turkish Way. Dehşet. Neyse, cover image kısmına da geldim. Buradan downloads kısmından bir şeyler bulmuştum ben. Mesela şöyle bir şey bulmuştum. Bu kalsın şimdilik. Ve open dedim. Bunu da ekleyeceğim. Ama eklerken de şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şuradaki yapıları göstermek istiyorum. Mesela burada daha eklemedim bu arada. Kaydet butonuna basmadım. Page vardı, PHP templates vardı, products vardı, static vardı falandı filandı. Bunu ekleyeceğim, bakalım ne olacak. Şuradaki page'de açık kalsın. Ve save butonuna bastım. Bir tane page obje'nin eklendi diyor. Ondan sonra dosyan da burada. Bakıyorum page'in altındaki bilmem ne diye dosyanın ismi burada. Güzel mi? Güzel. Peki nerede bu dosya? Bir bulut alanda mı saklıyor? Görünmez. Cloud'da mı saklıyor? Django'nun Cloud Server'ın içinde saklıyor direkt. Bizim klasörümüze muhtemelen. O page'in altına direkt koymuş. Oo, bu olmaz. Niye page'in altına koydu? Hemen açıklamasını yapayım. Burada cover image'da hangi klasörün içine koymasını istemiştim? Page. Ama page aynı zamanda bir application. Bunun burada olmaması gerekiyor. Bu çok yanlış. Bu nine. Bu olmaz. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Ama bu hatamızı ancak bir sonraki oturumda düzeltebileceğiz. O yüzden de bir sonraki oturuma kadar biz öyle belirttik hocam demiş Hamit. Ondan sonra süpersin Hamit. Harika takip. Şu anda ara veriyorum. Bir sonraki oturumda biz bu hatayı nasıl düzelteceğiz ona bakacağız. Ama öncesinde bakanlar varsa tabii ki bonus hak ederler. Saat 9'da görüşmek üzere.